Evet arkadaşlar, annem usulü ev salçasıyla taze iç baklayla hazırlamış olduğum zeytinyağlı yemeğim bitti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ne kadar enfes oldu. Tabii bu ev salçasıyla piştiği için çok çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Lütfen bu annemin tarifini deneyiniz. Eskiler bu işi çok güzel biliyormuş. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Merhaba arkadaşlar, Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere annem usulü salçalı, kendi yapmış olduğum ev salçamla annemin pişirdiği usulde taze iç bakladan yemek yapıyorum. Zeytinyağlı yemeğimiz olacak. Bunun için baklalarım kabuklu aldım. Tazecik temizledim. Küçükleriyle salata yaptım dün çekim. Daha iri boylarını da annem gibi yaptığım için şöyle ortadan çok az kesiyorum. Fakat derin kesmeyin. O zaman içi dışına çıkar pişerken baklavalarınıza dağılım olur. Sadece çok küçücük çizikler atın. Şöyle ortadan bakın. Şu kadar. Kenarlarına gitmeden. Küçük çay bardağıyla 100 mililitre zeytinyağımı ilave ediyorum. Hemen yağ ısınmadan üzerine incecik doğramış olduğum yemeklik soğanımı ve sarımsağımı ilave ediyorum. Soğanla sarımsağım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Kızartmayın yalnız. Hafif yumuşaması yeterli olacak. Sonra soğan ve sarımsağın içerisine kendi yapmış olduğum ev salçam 1 yemek kaşığı ilave ediyorum. Ve salçamı güzelce kavuruyorum ki hem lezzeti yağa geçsin hem de salçanın rengi yağa geçsin. Yoksa salça kavurmazsanız rengini vermez. Bakın şu şekilde yağla kavurdukça salça rengini çok güzel verir ve lezzetli olur. Hem de mide yanması yapmaz. Salçayı çiğ koyarsanız eğer mide yanması yapar. Salçam rengini yağa verdi. Üzerine yarım kilo temizleyip çizmiş olduğum taze iç baklamı ilave ediyorum. Bir 3-4 dakika bu şekilde bir sote yapıyorum. Daha sonra suyunu vereceğim. Mutlaka bu şekilde sote yapın. Su vermeden önce şu kesmiş olduğumuz yerlerden zeytinyağı, soğan, salça baklalarımızın içerisine geçsin. Bu aşamada bir demet dereotunun sert saplarını içine atıyorum. Pişerken lezzet vermesi için. Onu da karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kahve ocağında bir 5 dakika sarartıyorum. İç baklam sarardı. Bu aşamada suyunu veriyorum. 1-2 su bardağı suyunu veriyorum. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte sıkı takipte yumuşamalarını bekliyorum. Bu aşamada kontrol edin fazla pişip dağılmasın. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Taze iç baklam pişti. Bir tane yedim. Hamur gibi olmuş. Bakın şöyle göstereyim size. Ocağımı kapamadan önce. Artık çatlaklar iyice açıldığı için baklalarımız zaten piştiğini kendini gösteriyor. Ama en güzel kontrol yiyerek kontroldür. Şu enfes lezzeti sizlere öneriyorum. Annem usulü taze iç baklayı denemenizi öneriyorum. Üzerine dilerseniz sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Ben şimdi servis tabağına aldıktan sonra üzerine dereotu ve yoğurdunu ilave edeceğim. Fakat bu güzelliğin sizleri görmeniz için daha sıcak sıcak soğumadan ocakta çekiyorum. Lütfen Servi'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın,
Mutlu kalın.